40 artıdan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın medya günündeyiz ve konuğumuz Fenerbahçe Beko'nun önemli oyuncularından, önemli isimlerinden Tyler Dorsey. Öncelikli olarak Tyler Dorsey'e de programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz ve ona da tıpkı diğer programlardaki ağırladığımız oyuncularımızda olduğu gibi sakatlıksız, hastalıklardan uzak bir sezon diliyoruz. He says, welcome to the program and we wish you a healthy, no injury, no illness season. Yes, thank you. Evet, tabii NBA'de Atlanta ve Memphis'te forma giydi. Sonrasında Avrupa kariyerine başladı. Maccabi Olympiakos yeniden NBA'ye döndü ve geçtiğimiz sezonun sonuna doğru takımımıza katıldı. Tabii her oyuncu için özellikle sezon başı kamplarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sezon ortasında takıma katılmak ister istemez zor oluyordur. Çünkü devam eden ve arka arkaya maçların oynandığı bir periyottu. Yeni bir şehir, yeni bir takım, yeni takım arkadaşları. Geçen sezonla ilgili neler söyler? Onunla başlayalım. Last year you joined us when the season had already started, like it was actually mid-season. The games are running, so you had to come, adapt, and immediately start playing. How was last season for you? It was good. Like you said, it's just an adjustment. When it wasn't even mid-season, let's say 2 months left in the season, so of course I never experienced this, so it was new. But you know, this is part of the business. You have to adjust quick to different things, just like you have to adjust to stuff on the court. So after the first couple weeks, I felt at home. I got used to everything, and unfortunately we came short. But I think it was overall a good experience when I first came here. İyiydi. Hatta sezon ortası değil, sezonun bitmesine 2 ay kalmıştı. Evet. İlk defa böyle bir şey tecrübe ettim. O yüzden çok hızlı adapte olmak gerekiyordu ama bu da işimizin bir parçası. Farklı şeylere çok hızlı adapte olman gerekebiliyor. Birkaç hafta içinde ama hem ortama hem herkese alıştım. Sezonu çok iyi bitiremesek de genel olarak iyiydi. Peki yani bu yazla ilgili neler söyler? Bu yaz nasıl geçti onun için ve tabii belinden geçirdiği bir sakatlık vardı. Gerçi hazırlık karşılaşmalarının neredeyse tamamında oynadığını biliyoruz. Bu sakatlığıyla ilgili herhangi bir problemin kalmadığını düşünüyoruz. And how did you spend the summer? How was it for you? And we can see that your injury is like totally over with and you're healthy. I was spending my summer obviously trying to get my body back to healthy and getting my body right and just focusing on you know, bettering myself. Obviously, you don't get much time, you know, especially with the summer games, FIBA games, and World Cup games that I didn't play. And I wanted to enjoy my summer with my family, friends, and you know, you don't get that during the long years. So I definitely enjoyed that time, but also I feel like I got the time to, you know, fix my body, whether it be nutrition or any little thing. I had the full time to do it. Daha çok vücudumu sağlığa kavuşturmak için uğraştım. Çünkü normalde yazın çok fazla vaktiniz olmuyor. Milli takımlar vesaireler olabiliyor. Bu sene gerçi katılmadım ben. Aileyle ve dostlarla vakit geçirme şansım oldu. Bu güzeldi ama diğer açıdan kendimi geliştirmek için ne yapabilirsem onu yapmaya çalıştım. Beslenme alışkanlıkları olsun, vücudumu toparlamak olsun. Aileden bahsetmişken baba olmanın da heyecanını yaşayacak yakın zamanda. Onunla ilgili düşüncelerini de hemen çok kısa alalım. And when talking about family, you must be excited to become a daddy really soon. How are your feelings about that? Yes, I'm excited. You know, things will change when he gets here. So, but I'm excited, man. It's going to be a blessing for me and my family, and I can't wait till he gets here. A lot of no sleepless nights coming ahead, but you know, that's the enjoyment of becoming a father. And I had a great father in my life, so I had great examples and great experience from them and learning from my dad and my family. So I think I'm gonna be prepared, and you know, it's not just us. It's gonna take, you know, they say it takes a village, and I have a great supporting cast with her family, my family. So I'm excited, and you know, they're all coming. They can't wait to see them as well. So it's gonna be a great year. Çok heyecanlıyım. Hayatımızdaki her şey değişecek. Ailecek, 2 ayda da çok minnettarız. Bu çok önemli bizim için. Bekliyoruz.
Bizi çok fazla uykusuz geceler de bekliyor ama bu da baba olmanın önemli görevlerinden biri. Çok şanslıyım, çok iyi bir babam vardı. Ondan çok fazla şey öğrendim. Müthiş bir babaydı. Ben de aynı şeyleri yapmak istiyorum ve diğer yandan da tabii ki sadece eşim ve ben olmayacağız. Arkamızda bir kasaba var diyebiliriz. Hem onun ailesi hem benim ailem. Hepsi geliyorlar. Heyecanlıyız hepimiz. Tabii artık yavaş yavaş yeni sezonla ilgili konuşmaya başlayalım. Geçen sezon tabii sene ortasında, hatta sene sonuna doğru takıma katıldığı için ister istemez o adaptasyon süreci biraz zaman aldı ama bu sezon başı kampıyla birlikte Ağustos ayının son haftasında takımımız çalışmalarına başlamıştı ve hazırlıklar başladı. İstanbul'da oynadığımız hazırlık karşılaşmaları, Rodos'a gitti takım, ardından da VTB Süper Kupası için Rusya'ya takımımız gitti. Arka arkaya maçlar oynadı. Yeni transferlerle ilgili konuşacağız ama genel anlamda hazırlık sürecini nasıl değerlendirdin? We started the season like at the end of August. We played some games here, went to Rhodes and then to Moscow. How do you think the preseason was so far? I think this Preparations and stuff in games. it's normal. Preseasons for adjustments to figure out the new players, putting them into the roster, and it's just about to figure out a lot of things. It tells you nothing, you know. You don't want to be the best team in preseason, and then the season comes around and it's not the same. So it's about figuring the team out, and I think that's what's great. Trying to build the chemistry, new group, new year. So that's all it's really about. Preseason for any league, that's what teams want to do. They could care less about winning, and just more about the chemistry of the team and building good habits. Normal bir hazırlık süreci yaşadık. Hem koçlar için yeni gelen oyuncuların yerlerini belli etme, takımın kimyasının oluşması, yeni bir grup, yeni bir yıl, hangi spor takımı olursa olsun zaten bu sezon başı hazırlıklarında kazanmaktansa daha çok kimyayı oluşturmak ve birlik beraberliği oluşturmak önemlidir. Oradaki en iyi olmanın çok bir önemi yok aslında sezon başında, çünkü sonra farklı şeyler olabiliyor sezon içinde. En iyi şekilde hazırlanmak önemli. Evet, tabii kısa oyuncu rotasyonuyla devam edelim. Kısa oyuncu rotasyonunda işte Tyler, onun dışında Wilbekin, Kalates, Guduric ve Şehmus zaten takımımızdaki isimlerdi. Ve onlara bir de katılan isim Jan Madar oldu. Madar'ın zaten son dönemde Euroleague'de neler yaptığını, Partizan'da oynadığı dönemde neler yaptığını biliyoruz. Jan Madar'la ilişkisi nasıl ve Madar'ın takıma katacakları ile ilgili neler söyler? Jan Madar was a new addition to our team. He's a young rising player and he's in your position with the other guys. How do you think his addition to our team is going to be, and what kind of a guy is he so far that you got to know? I kind of knew him like, not personally, but basketball-wise in Tel Aviv, because I played against him twice. So I knew his style of game. Obviously, he got better since then. He's a pesky defender. And he brings that, you know, toughness, because he always, when I played against him, he always trying to be under my skin. So you need those type of players. It's a great addition, and obviously he's adjusting, trying to figure out where he fits in with the team. But I think he's going to be a great fit here, and I'm excited to play along with him as well, and also you know, learn from him. He's a great defender. Onu basketbol olarak, kişisel olarak değil de basketbol oyuncusu olarak tanıyordum, çünkü İsrail'de birlikte oynadık karşılıklı Tel Aviv'de. Çok sert bir savunmacı ve ona karşı oynadığımız maçlarda gerçekten zorlandığım olmuştu. Şu an takımda o da yerini ve doğru pozisyonunu bulmaya çalışıyor. Güzel oturacağına inanıyorum ve ondan da öğreneceğim şeyler olduğuna inanıyorum. Savunma olarak özellikle. Tabii kendisi hakikaten yani Avrupa basketbolunda şu anki belki de en iyi şutörlerden biri, ama işte sıkıştığı anlarda da uzun oyuncuları da beslediğini biliyoruz Dorsey'nin. Tabii uzun rotasyonumuzda değişiklikler oldu. Papayannis, Sertaç ve Sestina gibi oyuncular takımımıza katıldı. Yine Motley, Davis ve Pierre zaten takımımızda kalan isimler. Hazırlık süreci, özellikle yeni katılan oyuncularla alakalı uyumun kısa sürede atlatılabileceği aslında anların da olduğunu biliyoruz. Uzun oyuncularla saha içindeki iletişimi, saha içindeki uyumu nasıl oldu şu ana kadar? It's the new additions in the other positions, for example, Sertaç, Yorgos, and Nate.
is very important because you guys are like the most important guys when you're giving the ball to them and stuff. How is the adaptation and the chemistry going so far in the preseason with them? Yine onların da sıkıştığı anlarda tabii dışarıya dönüp ne kadar iyi bir şutör olduğunu bildiğinden dolayı ona da top çıkarttıkları var. And when they're in Yani a bu süreç tough nasıl spot, geçiyor? you're the one who saves them when they give the ball to you to do your shooting when they're stuck. So, how's it going so far? I think we have great additions to everybody that came on the team. Obviously, it takes more than 2 weeks to know people and to build a strong chemistry. So it's a day-to-day process on building a chemistry. And I think no matter what your roster looks like, it's who's going to play well together, who's going to know and sacrifice and know their roles. And I think that's what makes the best teams, or the teams that actually go far and make it to the Final Four, because it really doesn't matter what names you have on the roster, it's who plays well together. Çok iyi katkılar oldu genel oyuncuların hepsi gerçekten iyi ama tabii ki 2 haftada çok iyi birbirini tanıma veya kimya oluşması mümkün değil. Biraz vakit lazım olacak bunun için gün be gün ilerleyerek göreceğiz. Kadroda aslında kimlerin olduğundan daha fazla kimlerin birlikte iyi oynadığı önemli. Final Four gibi ve başka başarılara kavuşmanın en büyük özelliklerinden ve sebeplerinden biri birbiriyle iyi oynayabilen kimyayı ve takımı kurabildiğiniz zaman. Evet, tabii yeni sezonun başlamasına da artık sayılı günler kaldı. Önce Süper Lig'de oynayacağımız bir karşılaşma var. Ardından da 34 hafta sürecek Euroleague maratonu başlayacak. Yine takımımız belki 70'e belki 80'e yakın karşılaşma oynayacak. Ama tabii Euroleague'de bir format değişikliğine gidildi. Covid döneminde NBA'de uygulanmaya başlanan play-in sisteminin de bu sezon Euroleague'de uygulanacağını biliyoruz. Bununla ilgili neler söyler? You know, there was a difference in the format in the EuroLeague. What they did in the NBA during the COVID, they have a play-in now, where 7 and 8 and 9 and 10 play together, and the winners and losers, things like that. What are your thoughts about this new format? I don't think it's bad. For me, I don't have much of an opinion on it. I don't think it's bad either way having it, because sometimes you're having a okay season and you still have a chance to get in the playoffs. So for those teams, it's great, and you can't never say you won't be in that position. So I think it's good for any team, no matter what they say. Even the top teams every year, you just never know. So it's a lot of good teams this year. Even last year, we barely got in the 8th seed. So it's great. You never know how your season's gonna go. Bence çok kötü bir şey değil çünkü öylesine fena olmayan bir sezon geçiren bir takımın bile şansı var playoff'a girmek için. Çok iyi takımlar var. Bu sene de aynı şekilde. Geçen sene zorla 8'den girdik biz de. O yüzden ne olacağı belli olmuyor. O yüzden kötü bir şey değil bence olması. Şans veriyor herkese. Tabii Euroleague'de de ilk maçımızı Olimpia Milano ile oynayacağız. Onlar da kadrolarına işte Mirotic'i, Flaccadori, Poitres gibi, Maudolo gibi oyuncuları kattılar. Tabii biz ilk 6'da bitireceğimize inanıyoruz play-in'e kalmadan. Hem Olimpia Milano karşılaşmasının, çünkü en yakın oynayacağımız karşılaşma o maç olacak. Hem de ilk 6'da bizimle beraber yer almasını beklediği diğer takımların belki çok erken ama şu an için tahminde bulunmak, kağıt üzerindeki transferlerle birlikte kimler olacağını düşünüyorum. It's a two-part question. The first question is about our Milano game coming up next week. They have also a lot of additions to their team. What kind of a game is awaiting for us, you think? It's the first game of the season. Everybody is excited. New year, but it's the first game of the season. It's not gonna tell us if where we're at. It takes time. So, but everybody's gonna have an opinion after the first game because it's exciting, New Year, and I think you never know. There's a lot of new additions to a lot of teams, and who knows how people are gonna actually look. I think give it 5 games and we can fully understand that what teams are actually looking like and how they're playing together and how good they are. And the second part of the question is, hopefully we plan on being in the first 6 so we don't have to play the play-in. What other 3 teams right now on paper
do you think have the chance to be in the first six besides us? I don't know. Just by looking at the rosters on paper. I mean, when I was looking at it, I mean, only guarantees Madrid, they come back with the same team and their culture is the same. So I feel like for me, that's the only team because all these new additions, you don't know how it's going to look, to be honest. You just don't know. It could be looking good on paper and it doesn't end out working well. So, but Madrid, that's what I say. They added Capasso. He's been there for years, so most of their players is the same, and they just won. So I think their structures are already kind of a step ahead because they didn't add too many guys. İlk maç aslında herkes için çok heyecanlı bir durum oluyor. Yeni bir sezon, yeni bir yıl başlıyor. İlk maçtaki durumla ilgili bir şey söylemek çok zor. Herkes için çünkü bütün takımlar adına hepsinde çok fazla değişiklikler ve katılanlar var. Belki 5 maçtan sonra daha rahat yorum yapabiliriz. İlk 6'yla da ilgili bence kesin olacak olan takım Madrid. Çünkü aynı takımla devam ediyorlar. Aynı kültür, oluşmuş bir kültürleri var. Diğer rakiplerde çok fazla değişen ve katılan oyuncular var. O yüzden daha onların durumu belli olmaz. Belki kağıt üzerinde çok iyi gözükebilirler ama gerçek hayatta kimya oluşması çok önemli. Campasso geri geldi. O da orayı bilen ve zaten eskiden oynamış bir takım. O yüzden bence kesin olarak ilk 6'da Madrid olacak diyorum. Evet, artık programımızın sonuna geliyoruz. Tabii Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndayız. Taraftarlarımızın da sezonluk biletler için sezonluk biletlere ne kadar yoğun ilgi gösterdiklerini biliyoruz. Muhtemelen bu sezon yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda birçok karşılaşmayı kapalı gişe oynayacak takımımız. Taraftarlarımızla ilgili neler söyler, onlara bir mesajı var mı? This year a lot of season tickets were sold and we can say from now that a lot of games are going to be sold out. And they're really excited too. So, do you have a message for our fans? For sure. I mean, I feel like it matters. You know, there were certain teams last year where they never lose at home because their games were sold out and the fans are giving them that energy. So, the more games we sell out, the better for us, and the more energy we get at home and the advantage we have at home. Because if you could protect home court, it's very important to get in the top six. So hopefully, the fans stick with us throughout the year. It's ups and downs no matter what. Nobody goes how many games in the season? 0. They lose. It's part of the game. So just stick with us and we're going to try to get it done this year, and we have high expectations, and it's time to meet those and step by step, So 10-month season, and we got to get ready, and we're here now, and it's excitement. Bazı takımlar vardır, evde hiçbir zaman kaybetmezler ve bunun sebebi de tamamen kapalı gişe oynadıkları için, taraftarları sayesinde onların verdiği enerji. Ev sahibi avantajı o yüzden çok önemli. O enerjiyi bizim burada da yaşamamız lazım. O yüzden inişli günlerimiz de olur, çıkışlı günlerimiz de olur. Hep yanımızda olmalarını istiyoruz. Onların desteği çok önemli. Biz elimizden geleni yapacağız. Beklentilerimiz çok büyük. Adım adım 10 ayımız var ve heyecanlıyız buna başlamak için. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Tyler Dorsey'e programımıza konuk olduğu için ve bir kez daha sakatlıksız ve hastalıksız başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Wish you a season of success, which is full healthy. Yes, thank you. Evet, 40 artıda Tyler Dorsey'i ağırladık. Kendisine ve sevgili Defne Batır'a çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.